Arkadaşlar selam. Fiyatın grafikte yaptığı bazı yapılar vardır. Bu yapılardan girilen işlemlerin kar etme ihtimali yüksektir. Bunlardan bazılarını daha önce konuşmuştuk. Bu videoda bu yapılardan iki tanesine kısaca değindikten sonra bu yapılarda nasıl işlem açılabilir, işlem nasıl sürdürülür ve nasıl sonlandırılır? Bu konularla ilgili örnekleri canlı bir işlem üzerinden inceleyeceğiz. Burada fiyat bir düşen trend yapısına uygun olarak dönmesini beklediğimiz bir seviyeye kadar gelmiş. Burada kırmızıyla işaretlediğim alan fiyatın tepki almasını beklediğim bir bölge. Burayı kendi grafiklerinizde açıp bakabilirsiniz. Hem günlük grafikte hem saatlik grafikte yani üst zaman dilimlerinde de fiyatın tepki almasını beklediğimiz bir bölge. Ve fiyatın burada doji şeklindeki mumlarla da olsa bir engulf yapısıyla birlikte bir tepki aldığını görüyoruz. Peki bu tepki dikkate alınacak bir tepki mi? Hemen onu inceleyelim. En çok kazandıran stratejide de belirttiğimiz gibi burada fiyatın döndüğü en son dip ve bir öncesindeki yaptığı dip seviyesi arasında kalan en yüksek nokta burası. Bu iki dip seviyesi arasındaki bu tepe seviyesinin geçilmesi market yapısını kırar. Bunu defalarca konuşmuştuk. Market yapısının kırılması fiyatın bu bölgeden aldığı tepkinin bir düzeltmenin ardından kaldığı yerden devam edeceğinin büyük bir göstergesidir. Böyle durumlarda fiyat market yapısını kırdığı zaman bu seviyelerden işleme girilmez. Çünkü fiyatın az önce de belirttiğim gibi bir düzeltme yapmasını bekliyoruz. Bu düzeltmeyi hangi noktada yapacağını kestirmek zordur. Burada bu mumun kapanışıyla ya da bu mumun kapanışıyla işleme girmek gibi bir şey söz konusu değildir. Mutlaka ama mutlaka tepe seviyesi geçildikten sonra fiyatın bir düzeltme yapmasını beklemek en doğru hareket tarzıdır. Peki bu düzeltmeyi nereye kadar yapacak? Bu düzeltmeyi nereye kadar bekleyelim? İşte bu konuyu en çok kazandıran strateji konusunda konuşmuştuk. İsmine Breaker Block demiştik. Çok da önemli değil. İsimlere çok da takılmayalım. Ancak bu nereye denk geliyor onu inceleyelim. Bunun için en son dipten bir önceki dibe gidelim. Burada fiyat aşağı yönde hareketini devam ettirmeden önce bu dip seviyesinden yukarı yönde ilerleyip sonra aşağı yönde hareketine devam etmiş. İşte bu dipten bu tepeye fiyatın hareketi içerisindeki en son yeşil mum buradan fiyatın yapacağı düzeltmeyi bekleyeceğimiz bölgeyi belirler. Şimdi burada bu dipten bu tepeye bakıldığında en son yeşil mum burası. O zaman burayı mı bekleyeceğiz? Hayır. Bunu da yine o videoda açıkladım. Burada bu iğnenin anlamı alt zaman diliminde burada bir yeşil arkasından bir de kırmızı mum oluşmuş demektir. Dolayısıyla en tepe seviye bir yeşil muma ait olacağına göre böyle uzun fitilli bölgelerde ya da kısa fitilli de olsa bir fitilli bölge varsa bu fitilli bölgenin içerisinde yer alan isterse alt zaman dilimine ait olsun o yeşil mumun oluşturacağı bölge fiyatın düzeltmeyi yapacağı bölgenin sınırlarını belirler. Bunu tekrar ediyorum. En son dipten bir önceki dibin fiyatı gönderdiği tepe seviyesinde en son gelinen noktada yer alan yükseliş yönündeki mum fiyatın düzeltmeyi bitireceği bölgeyi belirler. Bu mum burada görüldüğü gibi bir fitil şeklinde de olsa bu fitil bölgesi fiyatın düzeltmesini bitireceği bölge olarak seçilmelidir. Burada şunu da belirteyim. Bu fitil burada yeşil bir muma ait. Ama bu fitil siyah bir ya da sizin grafiklerinizde kırmızı bir muma da ait olsaydı en yüksek nokta buradaki muma ait olacağı için buradaki mumun rengi önemli değil. Yani bu mum ister yeşil olsun, ister kırmızı, siyah olsun hiç fark etmez. En yüksek noktaya sahip olduğuna göre bu fitilin içerisinde mutlaka bir yeşil mum vardır düşüncesiyle bu en yüksek seviyeyi yapmış fitil bölgesi fiyatın düzeltmesini bitireceği bölge olarak seçilmelidir. Evet, bu fitil ucunu ve mumun gövdesi de dahil tüm alanı Breaker Block bölgesi olarak işaretledik. Yine az önce söylediğim gibi isimlere çok da takılmayalım. İngilizce isimler kırıcı blok anlamında. Kırdığı şey düşen trend yapısıdır. Düşen trendi yukarı yönde kırması sebebiyle bu isim verilmiştir. Çok da önemli değil. Burada fiyatın iki dip seviyesi arasında yaptığı yükseliş hareketi içerisinde yer alan en son yükseliş mumu. Bu seviye aklımızda kalsın. 15 dakikalık grafikte bu bölgeyi işaretledim. İşlemin çatısını kurduğum zaman aralığı 15 dakika. Ancak işlemi giriş ve takibinde kullandığım zaman aralığı 5 dakika olacak. Ve yine birazdan işaretlemeyi göreceksiniz. Bu bölgeyi de kar al noktası olarak seçtim. Peki neden burası buradan girilecek işlemin kar al noktası olarak seçilmelidir? Çünkü burada bir hidden base yapısı var. Hidden base yapısı da alt zaman diliminde mitigasyon bloğun karşılığıdır. Bu hidden base mitigasyon blok biliyorum biraz kavram kargaşasına sebep oluyor. Bu konulara aslında ben hiç değinmeyecektim. Ancak başka ortamlarda, başka platformlarda yapılan, paylaşılan analizleri anlayabilmek açısından bu terminolojiye, bu jargona hakim olalım diye, yapılacak analizleri, paylaşımları anlayabilelim diye, ortak bir dil kullanabilelim diye bu yapıların isimlerinden bahsediyorum. Ama çok da önemli değil. Bunu tekrar belirtiyorum. Kanala belirli bir sıra dahilinde
yükleyeceğim videoların ardından zaten bu isimlerin hepsini tümden kaldıracağız. Çok sade, çok basit bir kullanıma ulaşacağız. Ancak şimdilik isimlere de bir aşinalık kazanılması açısından bu isimleri kullanalım. Evet, dediğim gibi breaker blok yapısı işleme giriş seviyesi olarak belirlediğimiz bölge. Ve buradaki hidden base ya da alt zaman diliminde hidden base'i oluşturan mitigasyon blok seviyesi kar al noktamız. Daha yukarı seviyelere gidemez mi? Tabii ki gidebilir. Ancak burada işlemin büyük bir kısmını kapatmakta fayda var. Ben bu grafik için tamamını kapatmayı uygun gördüm. Yukarıda beklediğim bir seviye daha var. Ancak oraya gitmeden önce buradan derin bir düzeltme yapacağını düşündüğüm için burada işlemin tamamını kapatmaya karar verdim. Evet, gördüğünüz gibi 15 dakikalık grafikte fitil ucuna denk gelen bölge burada yeşil bir mum şeklinde görünüyor. Hatta burada bu siyah mumun üst fitili de breaker block bölgesine dahil edilmeli. Az önce de söylediğim gibi en üst seviye ister siyah muma ait olsun ister yeşil muma ait olsun. Hiç fark etmez. Burada eğer siyah muma aitse o fitil ucunu, aşağı seviyede de bir öncesindeki yeşil mumun gövde seviyesini alabiliriz. Ama burada sadece yeşil mumun gövdesiyle sınırlandırmak doğru değil. Bu yeşil mumu alacaksak bile bir sonrası için eğer daha yükseğinde bir fitil seviyesi varsa o bölgede yine breaker block yapısı bölgesine dahil edilmeli. Burası 15 dakikalık grafikte çizdiğimiz hidden base bölgesi. 5 dakikalık grafiğe geçtiğimizde yine bir hidden base yapısı görüyoruz. Bu bölgeye burada mitigasyon blok dememin sebebi daha alt zaman dilimlerine inildiğinde, 1 dakikalık zaman dilimine inildiğinde burada bir mitigasyon blok yapısıyla karşılaşacağız mutlaka. Ancak bu zaman diliminde de hidden base olması da bizim için yeterlidir. Dolayısıyla işleme giriş seviyesi buradaki breaker block bölgesi içerisinde seçildi. 5 dakikalık zaman dilimine indiğimizde burada bir de mitigasyon blok yapısının oluştuğunu görüyoruz. Mitigasyon blok yapısı nedir? O da breaker block, az önce söylediğimiz yapının kırılmasından hemen sonra ya da kırılmasından hemen önce fiyatın yaptığı bu küçük düzeltme hareketine mitigasyon blok diyoruz. Burada da yine aynı burada olduğu gibi fiyatı bu seviyeye taşıyan en son yeşil mum olduğu gibi mitigasyon blok seviyesidir. Yani fiyat burada market yapısını kırıp ardından bu hareketi yaptıktan sonra bu hareketin düzeltmesini bekleyeceğimiz bölge buradaki bu yeşil mum bölgesidir. Tabi burada bu yeşil mum seviyesi çok geniş. Ben bunu tamamıyla almadım. Burada 15 dakikalıktaki breaker block bölgesini oluşturan şu yeşil mum sınırlarına kadar alınması yeterlidir. Dikkat ederseniz fitil ucu da zaten o seviyenin altına inmemiş. Peki fiyat buradan yapacağı bu düzeltmeyi bu breaker block ya da bu mitigasyon blok bölgesi sınırları içerisinde bitirecek mi? Bu yapıların oluşması kesinlikle fiyatı bu seviyede tutacağı anlamına gelmez. Ancak burada grafiği incelediğimiz zaman bu mumun bu upuzun fitili bölgeden tepki aldığının işaretidir. Herhangi bir bölgede bu şekilde oluşacak uzun fitilli bir tepki fiyatın buradan dönüp yükseleceğinin önemli bir işaretidir. Dikkat ederseniz tek başına bu fitilden bahsetmiyorum. Burada fiyatın dönmesini beklediğimiz bölgede oluşmuş uzun bir fitilden bahsediyorum. Yani biz zaten fiyatın bu bölgeden dönmesini bekliyoruz ve bu bölgede bu uzun fitilli mum oluşmuş. Bunun ismi pin bar'dır biliyorsunuz. Bu çalışma ihtimali güçlü bir pin bar'dır. Bununla ilgili pin bar'la ilgili bilinmeyen bir özellik videosu yüklemiştim kanala biliyorsunuz. Orada açıkladığım özelliklere sahip bir pin bar, çalışma ihtimali güçlü bir pin bar ve bu pin bar kilit bir seviyede oluşmuş bir pin bar. Peki bu pin bar oluştuktan hemen sonra bu pin bar seviyesi geçilirken işleme girebilir miyiz? Girilebilir. Ancak buradan gireceğiniz işlemin de stop loss seviyesini yine fitil ucu seviyesine bırakmanız gerekir. Peki daha elenmiş, daraltılmış işleme giriş seviyesi neresi olabilir? Bu tür yapılarda bu fitilin %50 seviyesi, yarı seviyesi genellikle test edilir. Yani fiyat bu fitilin yarı seviyesine önce gelir, ardından yükseliş hareketini devam ettirir. Ben de burada bu fitilin yarı seviyesini işaretledim. Tabii biraz aşağıda kaldı. Fibonacci çizerek buranın tam yarı seviyesi tespit edilebilirdi. Fakat fiyatın burada aldığı bir tepkiyle artık bu fitil bölgesinin de test edildiğini görüyoruz. Bu fitilli bölgenin test edilmesiyle birlikte burada işleme girilebilir. İkinci kez burada bir daha işlem açtım. Çünkü fiyat buradan artık çok küçük bir düzeltmenin ardından hareketine devam edebilirdi. Bu devam edecek hareketi kaçırmamak için burada işleme girdim. Ancak burada bu engulf bölgesinin de test edildiğini görüyoruz. Bu da aslında
Bu testin ardından mumun burada kapanmış olmasıyla yukarı yönlü hareket ihtimalinin güçlü olduğunu gösterir. Yani girdiğimiz işleme güveniyoruz. Buraya kadar olanları tekrar özetleyeyim. Fiyat tepki beklediğimiz bir bölgeden iğne ile bir pin barla tepki aldı. Pin barın iğnesinin yarı seviyesi test edildi. Bu seviyeden bir engulf yaparak yeniden tepki aldı. Ardından engulf bölgesi de test edilerek fiyat yeniden yükseliş yönündeki istekliliğini ortaya koydu. Bütün bunlara ilave olarak bu seviyede biriken bu kadar mum piyasa yapıcının herhangi yönde bir işleme, bu alış yönünde de olabilir, tabii satış yönünde de olabilir, parça parça para dahil ettiğini gösterir. Buna akümülasyon da deniliyor. Elindeki parayı belirlediği maliyet seviyelerine göre işleme sokuyor. Yine bu da fiyatın bu örnek için yukarı yönde gideceğinin önemli bir işaretidir. Fiyat bu yönde hareketine devam ettirirken buradaki engulf'un geçilmediği müddetçe fiyata her zaman direnç olarak çalışacağını konuşmuştuk. Ve bu bölge fiyatı burada da geriye gönderdi, burada da oyalıyor. Peki buradaki engulf bölgesi geçilirse hemen bir sol tarafında şuradaki engulf dikkatimizi çekiyor. Buna FTR de deniliyor. Bu engulf fiyatı aşağı gönderdikten sonra tekrar bu bölgeye geldiğinde yine aşağı doğru gönderebilmiş. Ve fiyat buradan tepki aldıktan sonra yine aynı engulf bölgesinden bir kere daha tepki alarak bu seviyeye kadar geldi. Peki bu engulf'un burada fiyatı aşağı doğru gönderirken maksadı neydi? Fiyatı bu mitigasyon blok bölgesine göndermek. Zarar emirleri mitige etmekti. Burada o görevini yerine getirdi. Peki burada tekrar neden gönderdi? Burada da bu pin barın fitilli bölgesinin yarı seviyesinin test edilmesi gerekiyordu. Bu bölgeye geldiğinde de bu görevi yerine getirmek için tekrar fiyatı buraya gönderdi. Peki fiyat tekrar buraya geldiğinde buradaki engulf'un tekrar fiyatı aşağı göndermek için bir gerekçesi kaldı mı? Bunun için herhangi bir sebep gözükmüyor. O zaman fiyatın artık buradaki engulf bölgesini geçebileceğini düşünebiliriz. Evet, bu engulf bölgesi gördüğünüz gibi artık burada küçük bir oyalanmanın ardından tamamen geçildi. Peki fiyatı aşağı doğru göndermek olan bu engulf bu görevini burada ve burada iki kez yerine getirdi. Burada geçilmesinin ardından bu sefer görevinin artık değiştiğini söyleyebiliriz. Yani fiyatı aşağı doğru göndermek olan görevi artık fiyatı yukarı yönde göndermek olarak değişti. Bu bir. İkincisi, bu seviyede yeniden bir engulf oluştu. Ya da buna FTR de diyebiliriz. Bu engulf'un görevi nedir? Bu engulf'un görevi fiyatı yukarı yönde göndermektir. Dolayısıyla bu engulf aşağı geçilmediği sürece fiyatın aşağı doğru hareketini devam ettirebilme ihtimali zayıftır. İşte bu mavi renkli kutuyla işaretlediğim bölge hem yön değiştirmiş engulf sebebiyle hem de bu bölgede oluşan yeni engulf sebebiyle fiyatı tutup yükseliş yönünde kalan hareketi devam ettireceğinin çok önemli işaretleridir. Yani burada bir tepe seviyesi oluştu diye, bu seviye bir arz bölgesine geliyor diye buradan satış yönünde işleme girmek çok yanlış olur. Burada da dikkat ederseniz aşağı yönde bir engulf var. Engulf'un testi var, akşam yıldızı var ve bu engulf'la tekrar geçilmiş. Aslına bakarsanız fiyat hareketi açısından incelendiğinde fiyatın bu seviyeden aşağı doğru döneceği yönünde güçlü gerekçelere dayandırılmış yorumlar yapılabilir. Ancak fiyat burada bu bölgeyi mitige etti. Mitige ettiği mumun testini de yaptı. Artık aşağıda bir işi yok. Aşağıdan başlayan hareketin gelmesi hedeflenen hedef bölgesine doğru fiyatın gideceğini düşünmemiz gerekir. İşte burada oluşan bu güçlü bölgede fiyatın buradaki her ne kadar güçlü satış emarelerine karşılık fiyatı yukarı yönde hareketine devam ettireceğini düşündürmeli. Buradan bırakın satış yönünde işleme girmeyi, eğer işleme girilmemişse bu seviyelerde, bu seviyelerden bile işleme girilebilir. Tabi kar seviyesi çok kısa, ancak arada mesafe olsaydı buradan kaçırılan işleme yeniden dahil olunabilirdi. Artı buradan işleme girilmişse bile buradan yeniden işleme para dahil edilebilir. Biz de zaten onu yaptık. Şimdi bu bölgeyi inceleyelim. Bu bölge de bu bölgeden farklı bir bölge değil. Fiyatın tepki almasını beklediğimiz bir bölgede uzun fitilli bir pin bar oluştu. Aynen burada olduğu gibi.
Bu pin barın oluşumunun ardından işleme girilebilir ya da yine buradaki pin barın fitili de burada olduğu gibi yarı seviyesinin test edilmesini bekleyip işleme girilebilir. Ben her iki durum için de işleme girdim. Çünkü her zaman yarı seviyesi test edilecek diye bir şart yok. Buradaki fitilin yarı seviyesi burada olduğu gibi çok geniş bir bölge değil. Dar bir bölge. Burayı test etse de olur, test etmese de olur. Fiyat buradan dönüp giderse bu fırsatı kaçırmamak adına buradan ilk takviye alışlarını yaptım. Ardından bu fitil bölgesinin test edilmesini görmemle birlikte de son parça alış emrimi de burada girdim. Evet, stop loss seviyesi bu seviyeye kadar çekilebilir. Ve bu şekilde stop loss seviyesi belirlendikten sonra da 8 kazanca 2 kayıp, yani 1'e 4 kar zarar oranıyla takip edilecek bir işlem haline geldi. 1'e 3 ya da 2'ye 6 kabul edilebilir bir orandır. Biz 2'ye 8 bu oranın da üzerinde bir kar zarar oranıyla işlemi sürdüreceğiz. İşlem buradan yukarı yönde hareketine devam ederken şu husus dikkatimizi çekmiş olmalı. Burada yeniden bir engulf yapısı oluştu. Bu engulf fiyatın yukarı aşağı gelmesi durumunda fiyata destek görevi görecektir. Aynı burada olduğu gibi. Burada bu engulf'un da etkisi var. Ancak kendisinin de yaptığı bir engulf var. Bu engulf fiyatın aşağı yönde gelmesi durumunda fiyata destek olması beklenmesi gereken bir yapıdır. Aynı onun gibi buradaki engulf da fiyata aşağı yönde gelmesi durumunda destek olacağını bekleyebileceğimiz bir engulf yapısıdır. Fiyatın bu kar al seviyesine çok yaklaşıp aşağı yönde dönmesi durumları çok sık karşılaşılan bir şeydir. Bir de bazen böyle pin bara yakın yapıda mumlarla aşağı yönde harekete geçebilir ya da bir engulf yaparak aşağı yönde hareketine geçebilir. Bunun sebebi buradaki tepe seviyesinin geçilmesiyle birlikte alış yönünde işleme girenler varsa onları stop ettirmek, işlemden çıkarmak. Buradaki direnç seviyesinin çalıştığını düşünüp satış yönünde işleme insanları dahil ettikten sonra da yeniden alış yönünde fiyatı devam ettirerek de bu sefer de o yönde işleme girenleri stop ettirmek. Yani bu şekilde tepe ya da dip seviyeleri manipülasyona çok müsait seviyelerdir. Bu konulara çok dikkatli olmak lazım. Fiyatın böyle ilk tepkisinde işleme girmektense fiyat buradan dönecekse zaten kendisini belli eder. Bir market yapısı kırılımı yapar burada olduğu gibi. Onun düzeltmesinden işleme girilebilir. Ancak daha böyle ilk hareketinde işleme girmek yanlıştır. Burada dikkat ederseniz tepkiyi az önce bahsettiğim engulf bölgesinden aldı. Yani fiyat her oluşturduğu yeni engulfla fiyata destek olacak. Karşısında bekleyen her engulfta fiyata direnç olacak diye beklememiz gerekir. Evet, fiyat bu sefer de buradaki tepe seviyesinde insanları erkenden işleme sokup stop ettirmek. Hem alış hem satış yönünde bu stoplarını patlatmak piyasa tabiriyle maksadıyla hareketler yapıyor. Ve yine burada fiyatın yukarı yönde oluşturduğu bir engulf görüyoruz. Bu engulfun sınırları içerisinden çıkmadan fiyat yeniden yukarı yönde hareketine devam edecek. Tabii bununla birlikte buradaki engulf artık 2 kere test edildi diyebiliriz. Bu engulfun artık gücünün çok zayıfladığından bahsedebiliriz. Bir daha bu bölgeye gelişinde bu engulf kolay kolay fiyatı tutamayacaktır. Bu da bizim burayı doğru kar al noktası seçtiğimizin bir göstergesidir aslında. Yani fiyat bizi kâra geçirdikten sonra burada işlemi kapatmak gerekir. Çünkü fiyat geri dönerse fiyata destek olabilecek engulf seviyeleri kalmadı. Yani bu engulf zaten çok derine test edildi. Buradaki engulf 2-3 kez test edildi. Buradaki engulf oluşumu esnasında test edildi. Yine aynı şekilde bu engulf bu seviyeye kadar inebilme durumu var. Bu da bizim takviye alış seviyelerimizin altında, ilk işleme giriş seviyelerimizin de çok az üzerinde bir bölge. Yani fiyatın buraya kadar geri çekilmesine göz yumamayız. Bu sebeple burada işlemin tamamını kapatmak doğru bir karar olur. Evet, bu işaretlediğim bölgeler işleme giriş bölgeleri. 2 lot diyelim, bu bölgeden alış yapıldı. Gerekçelerini biraz önce açıkladım. 2 lot da burada fiyatın çok güçlü destek bulmasını beklediğimiz bölge civarından işleme dahil edildi. Yine açıkladığım gerekçelerle de ana gerekçe tabii ki buradaki hidden base mitigasyon blok bölgesi artı fiyatın düşmesi durumunda kendisine bulabileceği desteğin çok aşağıda yer alması sebebiyle burada girilen işlemlerin tamamı kapatıldı. Ve yine dikkat ederseniz bu bölgede de bir engulf oluşturdu. Bu engulf her zaman yukarı yönde harekete direnç olarak çalışacaktır.
Şurada küçük bir engulf bölgesi var. Bu bölge fiyatı birazcık yukarı gönderebilir. Ancak bu sonradan oluşan engulf fiyatı daha fazla yukarı gitmesine müsaade etmeyecek şeklinde değerlendirmemiz gerekir. Evet, video kaydı burada bitti. Fiyatın sonradan geldiği yeri de grafik üzerinden göstereyim. Evet, burası işlemi kapattığımız seviye. Fiyat bu seviyeden tepkisini aldıktan sonra gördüğünüz gibi bu seviyelere kadar düştü. Yani burada işlemin tamamı kapatılmayıp beklenseydi zaten stoptan kapatılmış olacaktı. Kısaca özetleyeyim. Fiyatın bir dip seviyesinden dönmesinin ardından bu dönüşün market yapısını kırıp kırmadığını kontrol ettik. Fiyat bu dönüşüyle birlikte 15 dakikalık grafikte bu tepe seviyesini geçerek market yapısını kırdığını gördük. Burası 15 dakikalık grafik içerisinde bir breaker blok yapısı. 5 dakikalık grafikte ise bu bölgede bir mitigasyon blok yapısı. Bunların detaylarını kanaldaki videolarda açıkladım. Burada birazcık özet geçtim. Detaylarını orada bulabilirsiniz. Dolayısıyla fiyatın market yapısını kırmasının ardından bir düzeltme yapmasını beklemek her zaman en doğru hareket tarzıdır. Bu düzeltmeyi de işte bu bölgelere kadar yapacağını beklemeliyiz. Peki bu bölgeye yaptığı bu düzeltme hareketinin ardından fiyatın tepki alıp yukarı yönde gideceğini düşündürten nedir? Burada oluşan bu pin bar. İşte bu pin barın da iğnesinin %50 seviyesinin test edilmesinin ardından fiyatın yükseleceğini düşünebiliriz. Burada da o şekilde oldu. Burada iki parça halinde işleme dahil olduk. Bu seviyede görevi eskiden fiyatı aşağı doğru göndermek olan engulf geçildikten ve yine o seviyede yeni oluşan bu engulf'un ardından yine bu bölgenin test edilmesiyle de iki parça halinde yeniden işleme girdik. Bu seviye hem 15 dakikada hem de 5 dakikada bir mitigasyon blok bölgesidir. Bu seviyenin gerek buradaki likidasyonun alınması da bu konuya dahil edilebilir. Ancak ona şimdilik hiç girmiyorum. Fiyatın bu seviyeye gelmesiyle birlikte de açtığımız tüm işlemleri kapatarak işlemden çıktık. Evet arkadaşlar, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Konunun detayları için az önce de söylediğim gibi hem market yapısı konusunu anlattığımız videonun, hem gizli dip ve tepe seviyelerini anlattığımız videonun, hem de bu breaker blok ve mitigasyon blok, hidden base konularını anlattığımız videonun izlenmesinin son derece faydalı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde kendi grafiklerinizde de incelemeler yapın. Demo hesaplarla doğruluklarını siz de kontrol edin. Çalışma ihtimali oldukça yüksek bölgelerdir. Biz burada bir scalp işlem yaptık. Ancak bu grafik bir günlük grafik olsaydı bu işlem uzun vade işlem için de aynı kullanım şekli kullanılabilirdi. Bu yapı dünyada en çok rağbet gören konseptlerin hem kurucuları hem de takipçileri tarafından kullanılan yapıdır. Kendinizi iyice yetiştirdikten sonra kullanımıyla karlı işlemler açılabileceğini düşünüyorum. Evet, bu videoda şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.